YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bebek yeleği anlatımı yapacağım. Ben bu yeleğimin yapılışını daha önce kanalımda anlattım. Fakat ilk videolarım olduğu için pek anlaşılır olduğunu düşünmediğim için tekrar anlatmak istedim. Bu yeleğim diğer videoda anlattığım yeleğim arkadaşlar. Bunu ben 1 yaş büyüklüğünde ördüm. Şimdiki öreceğim yeleğim arkadaşlar 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte oldu. Şimdi yeleğimizi nasıl öreceğimizi şuradan kısaca anlatacağım. Arka parçanın etek kısmından yeleğimizi örmeye başlıyoruz. Bir bütün olarak enseye kadar örüyoruz. Sadece şu kısımda lastik örgü yapıyoruz. Koltuk altı eksiltmesi yok. Çünkü burası lastik yaptığımız için koltuk altı oyuntusu kendiliğinden oluşuyor. Daha sonra ensedeki kesmelerimizi yapıp ön parçalara geçiyoruz. İpimizi hiç kırmadan enseyi kestikten sonra önce bir ön parçayı sonra diğer ön parçayı örüyoruz. Sadece buradaki yaptığımız işlem yakada artırma olacak. Bunu da kolaylıkla yapabilirsiniz. Anlatacağım. İki parçanın da yaka artırmalarını nasıl yaptığımı videomda anlatacağım. 2 tane ilik açtım yeleğime. Daha sonra ön parçalarımı önce birini sonra birini örerek bitirdim. Çok kolay arkadaşlar. Nasıl bittiğini bile anlamayacaksınız. Örmesi çok basit bir yelek. Şimdi bize gereken malzemeleri de söyleyeceğim. Eğer bu renkte örmek istiyorsanız arkadaşlar Kartopu Baby One'ın K245 numaralı ipiyle ördüm. 2 tane yumak kullandım. İkinci yumağımdan bu arttı. Şiş olarak 4 numaralı misinalı şiş kullandım. Normal şişlerle de örebilirsiniz. Bir de şu omuzları ayırmak için şöyle bir ilmek tutucu ya da kancalı iğne de kullanabilirsiniz malzeme olarak. Bu da bize lazım. Ya da aynı numaradan bir tane daha şiş bulundurabilirsiniz yanınızda. Şimdi örgümüzü örmeye başlıyoruz. Şişime 80 tane ilmek atarak örgüme başladım. 4 diş haroşa örgü ördüm. Yani ön yüzde de bütün ilmeklerimi düz, arka yüzde de bütün ilmeklerimi düz örerek haroşa örgülerimi oluşturdum. Şöyle 1, 2, 3, 4 diş burada haroşa örgü oluşmuş oldu. Şimdi yeleğimizin arka kısmını öreceğiz ve örgümün ön yüzündeyim. Başta ve sonda 6 tane ilmeğimiz haroşa olarak ilerleyecek. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6'şer ilmeğimiz yani başta ve sondaki 6 tane ilmeğimiz haroşa olarak ilerleyecek. Aradaki ilmeklerimiz ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak örülecek. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtiğimiz zaman bu 6'şer ilmeğimiz düz, aradaki ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi başta ve sonda 6'şer tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Başta 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi düz ördükten sonra aradaki ilmeklerimi ipimi ön tarafa alıp diğer tarafta 6 tane ilmeğim kalana kadar ters örgü olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Şöyle birkaç ilmeğim kalmış. 2, 4, 6, 7. Şunu da örelim. Sonda 6 ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi diğer tarafa alıp buradaki 6 tane ilmeğimi
düz olarak örüyorum. Haroşamı burada oluşturmuş oluyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimiz düz. Burada koltuk altı kısmına gelene kadar arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz. Kesme, artırma. Sadece dediğim gibi bakın şurada tek haroşam oluştu ve düz ilmeklerim. Şimdi yine bir sıra daha ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Örgümün yine ters yüzüne geçiyorum. Yine başta 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4, 5 ve 6. İpimi ön tarafa alıp diğer tarafta 6 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Aradaki ilmeklerimi ters ördüm. 2, 4, 6 tane burada sıra sonunda ilmeğim kaldı. Onları düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 2 diş haroşamız oluşmuş oldu. Toplamda burada 6 tane haroşamız oldu. 2, 4, 6 diş haroşamız olmuş oldu. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzde başta 6 ve sonda 6 ilmeği düz, aradaki ilmekleri ters olarak örelim. Tahminen 45 diş olana kadar bu kısmı öreceğim. Koltuk altı kısmına gelene kadar. Burada 6 diş haroşamız oluştu. Tahminen 45 diş olunca videomu tekrar açacağım. Etek ucundan kol altı kısmına kadar 45 diş haroşa örgü ördüm. Şöyle 2, 4, 6, 8 bu şekilde sayarak 45 diş haroşam oluşmuş oldu. Şimdi lastik kısmına geçeceğim. Burada da başta yine 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra lastik örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Bir düz, şöyle bir ters. Sıra sonuna geldim. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi düz ilmeğimi öreceğim. Burada haroşalardan önce 2 tane ilmeğim kalıyor. Sondaki ilmeğimin ters olmasını istemediğim için burada 2 tane ilmeğimi birlikte örerek en son ilmeğimin düz gelmesini sağlıyorum. Yani şu kenardaki görünüm omuz kısmına kadar düz ilmek olarak ilerleyecek. Yani yine burada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olmuş oldu. Burada 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 6 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüp sıramı bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi örgümün ters tarafına geçtim. Aynı şekilde yine 6 tane ilmeğimi örüyorum. 6 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 5, 6 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yine lastik örgülerime geçiyorum. Kesme yapmayacağım kol altında arkadaşlar. Çünkü lastik örgü öreceğimiz için kendini büzecek ve kol altı oyuntusu kendiliğinden oluşacak. O yüzden kesme yapmıyorum. Şimdi 6 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle netleştirelim tekrar.
Şimdi ilk ilmeğim burada ters geldi. Ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Tersi de ters, düzü düz. Lastik örgüde ilmekleri nasıl görünüyorsa o şekilde öreceğiz. Ters görünüyorsa ters, düz görünüyorsa düz. Bakın ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Bu şekilde. Bu sıramızda böyle ilerleyecek. Düz olan ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ters olan ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Sıra sonunda tekrar videomu açacağım. Sıra sonundayım. Şimdi burada yine 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Burada düze geleni düz ve son ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Ters tarafta 6 tane ilmeğimi haraşo olarak düz olarak örüyorum. Yani burada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Farklı. Sadece ben şu haraşoları göstermek için videomu açıyorum. Yine aynı şekilde başta ve sonda 6'şar haraşomuzu örüyoruz ve arada lastik örgümüze devam ediyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Yine 6 tane ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk ilmeğim yine düz geldiği için düz örüyorum. Yanındaki ilmeğim ters, düz. Bu şekilde yine sıramızı bitireceğiz. Daha göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Aynı bu şekilde başta ve sonda haraşolarımızı örelim. Aradaki lastik örgümüzü örelim. Lastik kısmını öreceğim. Kol altı genişliği istediğim uzunluğa gelince tekrar videomu açacağım. Kaç sıra ördüğümü yine size söyleyeceğim. Siz kendiniz de genişliğini ayarlayabilirsiniz. Omuz kısmına gelince tekrar videomu açacağım. Lastik kısmını ördüm arkadaşlar. Şu yandaki haraşalarım 18 tane olana kadar lastik bölümünü ördüm. Şimdi ense kısmındaki şöyle şuradan göstereceğim. Ense kısmındaki haraşaları öreceğiz. 20'şer omuzları ayırdım. Şöyle 39 ilmekte haraşo yapacağım. Yere ayırdım. Yani o ense bölümüne. Şimdi örgümün ters tarafındayım. Şöyle gördüğünüz gibi ters tarafından öreceğim ki şuradan haraşolarım oluşsun. Şimdi başta ve sonda yine 6'şar ilmeğimiz haraşo olacak. 2, 4, 5 ve 6. Şu işaretlediğim yere gelene kadar yine bu lastik örgümü öreceğim. Burada 20 ilmeğim var. 2, 4, 6 haroşamı ördüm. Ters taraftayım. İlk ilmeğim ters gelmiş lastik örgümde. Düz, ters, yine lastik örgümü burada devam ediyorum. Düz, şöyle. Ters, düz, bu şekilde. İşaretlediğim yere kadar burayı örüyorum. İşaretleyeceğim bu şişimi alayım. Şimdi aradaki 39 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Yani buradaki lastik örgümüzü artık örmüyoruz. Düz örgü olarak buradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi buradaki haroşalarımız oluşuyor arkadaşlar. İşaretlediğim yere kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi işaretleyicim bu şişimi aldım. Lastik örgüme devam ediyorum. İlk ilmeğim düz gelmiş. Düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Sonda 6 tane ilmeğim kalana kadar buradaki ilmeklerimi lastik örgü olarak örüyorum.
6 tane haroşamı yine örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine aynı şekilde başta ve sonda haroşalarımı öreceğim. 6 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2 4 5 6. İlk ilmeğim lastik örgüde yine düz gelmiş. Şöyle yapacağım. Düz olarak örüyorum lastik örgümü. İşaretleyicimin olduğu yere kadar yine lastik örgümü devam ediyorum. Son lastiğimi de ördüm. Yine şimdi işaretleyicimi yine bu şişimi aldım lastik örgümden sonra. Bu aradaki yine 39 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Diğer işaretleyiciye kadar. Bu şekilde devam edecek burası. İlk haroşam şöyle burada oluşmuş oldu. Düz ilmeklerimi ördüm. Yine işaretleyeceğimi bu tarafa alıyorum. Lastik örgüme devam ediyorum. İlk ilmeğim ters geldiği için ters örüyorum. Düzü düz. Yine aynı şekilde tersi ters. Lastik örgülerime devam ediyorum. Şu haroşamız 4 diş olana kadar bu kısmı bu şekilde öreceğiz. Şimdi ters yönde yine bir kez daha göstereceğim. Yine örgümün ters yüzüne geçiyorum. Yine 6 tane haroşamı örüyorum. Hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. 6. İlk ilmeğim ters gelmiş. Örgümün şu anda ters yüzündeyim. Ve lastik örgümü örüyorum. Lastik örgümü ördüm. Lastik örgümü ördüm. Şimdi haroşalarıma geçiyorum. Şu işaretleyici artık kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi haroşalarımız zaten belirginleşti. Zaten sayılarımız da belli. Burası 20 tane ilmeğimiz. 6 haroşadan sonra burası lastik örgü. Ve şimdi haroşalarıma geçiyorum. Yine aynı şekilde 39 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde de bu 39 tane ilmeğimizi haroşa olarak yani düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi, haroşalarımızı ve lastiklerimizi yine aynı şekilde devam edeceğiz. İşaretleyeceği kadar bunları düz olarak örüyorum. Haroşalarımı ördüm. Bu işaretleyicimi de alıyorum. Lastik örgüme başlıyorum. Bir düz, bir ters. Burada yine 20 tane ilmeğimizi sonda 6 tane haroşa, aradakiler lastik. Bu şekilde burayı da örüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. 4 haroşamız oluşana kadar arkadaşlar. 2 4 6 tane ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bakalım. Ön yüzde 2 tane haroşam oluştu. Şurada dediğim gibi 4 tane yani 4 sıra haroşa olana kadar burayı aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Lastikleri, baştaki haroşaları ve bu ense kısmındaki 4 sıra haroşamı öreceğim. Daha sonra arkadaşlar bu 39 haroşanın iki başlardan 6'şar
ilmek ayırarak, yani şurayı şu şekilde ayırarak aradaki ilmekleri keseceğiz. 4 diş haroşa ördükten sonra ve ön parçaları artık kestikten sonra örmeye başlayacağız. Şimdi ben 4 diş haroşamı öreyim. Kesme kısmına gelince, enseyi keseceğimiz zaman videomu açacağım. 4 diş haroşamı bitirdim. Şimdi ense kesmesini yapacağız. Kesmeden önce şöyle göstereceğim. Kesmeden önce bakın, şu başta olduğu gibi şu burada da, yani ön kısma geçerken başta ve sonda şöyle 6'şar haroşamız olacak. Arada yine lastiklerimiz olacak. Bu 39 tane ayırdığımız haroşamızın başta ve sonda 6'şar tane ilmeğini haroşa olarak bırakacağız. Şu aradaki ilmekleri keseceğiz. Şöyle göstererek anlatayım. Şimdi baştaki 6 tane ilmeğimi örüyorum. Yani haroşam 2 4 5, bu da 6. Lastiğimi örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi lastik örgümü örüyorum. Bir düz, bir ters, bu şekilde. İşaretleyicinin olduğu yere kadar örüyorum. İşaretleyicilerimi tekrar taktım göstermek için. Ve son tersimi ördüm. Şimdi burada 6 tane ilmeğimizi şurada gördüğünüz gibi haroşa olarak ayıracağım. Ön kısma dönerken şöyle işaretleyicimi alıyorum. 6 tane ilmeğimi, bu aradaki 39 ilmeğimizdi, haroşalarımızdı. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum lastikten sonra. Burada toplamda 26 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi ördükten sonra tekrar sayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25, bir tane daha ilmeğim 26. Şimdi burada 6 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şöyle ön kısma doğru devam edecek. 6 başta, 6 sonda haroşalar ve aradaki lastik ilmekler. Şimdi yine bu 39 ilmeğimizin sondaki 6 tane ilmeğini yine burada da haroşa olarak bırakacağım. Aradaki ilmekleri keseceğim arkadaşlar. Bir tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane daha örüyorum ve ilk ördüğümü ikinci ördüğümün içinden şöyle netleştireyim. Bu şekilde geçiriyorum ve ilk kesmemi burada yapmış oluyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane daha örüyorum. Yine aynı şekilde içinden geçiriyorum. Ördüm, içinden geçirdim. Bu şekilde ilmeklerimi keseceğim. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Ense kısmı şöyle kasmasın, çirkin görünmesin. Çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan kesmelerimizi yapalım. Altı tane ilmeğimizi bırakacağız. Yine haroşa olarak işaretleyici ben yine oraya takmıştım. Siz de taksanız daha iyi olur arkadaşlar. Karıştırmamak için 20 tane ilmeğimden şöyle önce yine işaretleyicimi taktım. Aradaki ilmekleri bu şekilde kesiyorum. Örüyorum. Diğerinin içinden şöyle geçiriyorum. Şimdi ben burada 6 tane kalana kadar keseyim. 2 4 6 şişimdeki ile birlikte 7 tane, yine bir tane daha kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi burada 2 4 5 6 tane şişimdeki ile birlikte ilmeğim kaldı. Şu işaretleyicime kadar bunları düz olarak örüyorum. Bu da şuradaki haroşalarımız arkadaşlar. Şurası. İşaretleyicimi alıyorum artık. Şöyle aldım ve
6 tane ilmeğimi şöyle ense kısmını da göstereyim. Kestiğim yeri. Lastik örgümü öreceğim. Pardon, ters gelmiş. 2 4 6 ilk ilmeğim ters gelmiş. Ters örüyorum. 6 düz ilmeğimden sonra lastik örgümü örüyorum. Şöyle hızlı hızlı örüp geçiyorum arkadaşlar. İki, 4, 5 haroşam. 2, 4, 6 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Evet. Kesmelerimizi yaptık. Göremedim. Pardon. Ön parçalarımızın yerleri oluştu. Şimdi parçamızın birini öreceğiz. Birini burada bırakacağız. Siz şişinizde de bırakabilirsiniz. Ben misinalı şişle ördüğüm için şöyle şişimi çekip ilmek toplayıcıyla, yani ilmek tutucuyla şöyle ilmeklerimi toplayacağım. Böyle bir aparatınız yoksa iple de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Büyük kancalı iğneyle de böyle toplayabilirsiniz. Eğer misinalı şiş kullanmıyorsanız şişinizde de ilmeklerinizi bırakıp farklı bir şişle diğer ön parçanın birini örebilirsiniz. Şöyle ben toplayayım hepsini. Topladım. Şimdi diğer ön parçayı örene kadar bu ilmeklerim burada bekleyecek arkadaşlar. Şöyle artık ön parçaya geçmiş olduk. Arka kısmı bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgümün ters tarafındayım. Başta ve sonda yine aynı şekilde lastiklerimi öreceğim. Pardon, başta ve sonda haroşalarımı öreceğim. Aradaki lastiklerimi öreceğim. 2 4 2 4 5 6 tane haroşamı ördüm. İlk ilmeğim ters geliyor, ters ördüm. Bu şekilde aradaki ilmeklerimi lastik olarak örüp haroşalarımı iki başlarda öreceğim. Bu şekilde birkaç sıra öreceğiz. Şöyle bir iki sıra burada göstereceğim. 2 4 6 haroşalarımı örüyorum. Ön yüze geçtim. Yine 6 tane ilmeğimi örüyorum. 2 4 5 6 haroşamı ördüm. İlk ilmeğim ters gelmiş, ters örüyorum. Düzü düz, ters ters aynı şekilde örüyoruz. İki, 4 6 tane ilmeğimi de örüp burayı da bitiriyorum. Yani bu sıramı da bitiriyorum. Şimdi ön parçamızı örüyoruz. Şimdi arkadaşlar şu baştaki ve sondaki haroşalarımızı örelim. Aradaki lastik ilmeklerimizi öyle örelim. Şöyle sayacağım. Bakalım burada şu 4 haroşadan sonra 2 4 6 8 10 12 14 sıra burada haroşa örmüşüm şu artırmaya gelene kadar. Bunda da 2-3 sıra fazladan öreceğim. Bunu daha büyük ördüğüm için arkadaşlar. Bu arayı ördükten sonra tekrar videomu açacağım. Ve şu artırma kısmını beraber yapacağız. Ve ön parçamızı yine beraber örmeye devam edeceğiz arkadaşlar.
Enseyi kestikten sonra 18 sıra haroşa örgü ördüm. Yani şu 4 sıra haroşadan sonra 18 sıra daha haroşa örgümü ördüm. Şimdi yakadaki şu arttırma yerini yapacağım. Şuraya alalım. Toplamda 20 ilmek arttırma yapacağım. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle ilmeklerim yaka kesmesinin olduğu yere bakıyor. Burada toplamda 26 ilmeğimiz var. Şimdi 20 ilmek artıracağız. Şöyle netleştireyim. Şuradan 2 ilmeğin arasından şişimi geçiriyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve şöyle şu şekilde şişime takıyorum. Tekrar aynı şekilde 2 ilmeğin arasından şişimi geçirip ilmeğimi çıkarıp şişime takıyorum. Bu şekilde 20 ilmek çıkaracağız. 2 ilmeğin arasından geçiriyorum. Şöyle çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan şu şekilde ipinizi gevşek bırakıp ipinizi çekmeden şişinizi geçirirseniz daha rahat ilmek çıkarırsınız. Şöyle 2 ilmeğin arasından geçirip ilmeklerimi çıkarıyorum. Böyle serbest bırakmıyoruz. Tabii ki şişimizi geçirdikten sonra şöyle biraz çektiriyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz. Toplamda 20 tane ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım. Şöyle sayacağım baştan itibaren 2 4 6 8 40 42 44 tamamen yani tam olarak 46 ilmek burada oluşmuş oldu. 20 ilmek arttırdık. 46 ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmeklerimizi çıkardıktan sonra örüyoruz. Örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Şu şekilde. Şimdi haroşa kısmına kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Şimdi buradaki haroşa kısmına geldim. Bunları da örüyorum düz olarak. Şimdi sayalım. Burada 26 ilmeğimiz olacak. Şu haroşalarla birlikte arttırdığımız 20 ilmek. Şu haroşalar 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Bir tane daha haroşamı örüyorum. Lastik örgüme geçiyorum. İlk ilmeğim ters geldi. Ters, düz. Bu şekilde buraya aynı devam ediyoruz. Burada bir farklılık yok. Şimdi bunu buraya yani hiçbir işlem yapmadan örelim. Ters tarafta da aynı şekilde örelim. Şuraya gelince videomu açacağım. Burada da bir farklılık yok. Yani haroşalardan sonra burası şöyle 3 diş haroşa olacak. Daha sonra şuradan lastik örgüye başlayacağız. Burası haroşa olarak devam edecek. 3 diş haroşamızı öreceğiz. Yine ben şuraya geldiğim zaman yine videomu açacağım. Devam ediyorum. Ters tarafa geçtim. Aradaki lastikleri örüyorum. Şöyle hızlıca geçeceğim. Ve kafanız karışmasın diye açtım videomu göstermek için. Burada bir farklılık yok. Haroşalarımızı ve lastiklerimizi örüyoruz. Buradaki dediğim gibi şu haroşalardan itibaren buraya kadar 3 diş haroşa örgümüz oluşacak. Burayı düz olarak hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örüyoruz lastiklerden sonra. Burayı düz örelim. Örgümün yine ön yüzündeyim. Şöyle ilk haroşam da burada oluştu. Yine buradaki bütün ilmeklerimi yani haroşalara kadar düz olarak örüyorum.
Tekrar bir sıra düz gideceğiz. Sonra ilk iliğimizi burada açacağız. Şimdi şu haroşalarımı öreceğim. Gördüğünüz gibi buraya kadar bütün ilmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Daha sonra lastik örgüme geçiyorum. Bu kadar. Lastik örgümü örüyorum ve baştaki haroşalarımı öreceğim. Tekrar diğer tarafa geçtiğimde haroşalarım, lastik örgüm ve buradaki haroşalarımı öreceğim ve ilk iliğimi tekrar şöyle bakacağım. Yani şurası düz yönde 2 diş haroşa olunca burada başa geldiğimde ilk iliğimi açacağım. Şişimi bu tarafa alayım. İlk iliğimizi açalım. Bir, iki, 3 tane ilmeğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 2 diş haroşam burada oluştu ve ilk iliğimi açıyorum. 3 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi şişimin üzerine bir kez ipimi doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ve ilk iliğim burada oluşmuş oldu. 4 ilmek de örebiliriz. Düğmemizin çok kenara yakın olmasını istemiyorsanız şu 4 ilmek de örebilirdim. 3 ilmekle ben iliğimi açmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Yine hiçbir farklılık yok. Şu haroşalarımızı örelim. Şu baştan itibaren buraya kadar haroşalarımızı, lastiğimizi, bu baş haroşamızı örelim. Şimdi bir sıra öreceğim. Bir sıra da bu taraftan öreceğim. Tekrar ön yüze geldiğimde videomu açacağım. Yaka kısmındaki haroşalarımı ördüm. Burada toplamda 3 sıra haroşa örgü örmüş oldum. İlk iliğimi de burada açmış oldum. Şimdi şuradaki lastiklerimizi yapacağız. Başta ve sonda 6'şar haroşamız ve aradaki ilmeklerin tamamı lastik olacak. Şimdi başlıyorum. Öncelikle burada 6 tane ilmeğimi, yine ilik düğme bölümü olarak 6 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 5 ve 6. 2, 4, 6 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi 6 haroşadan sonra lastik örgümü öreceğim. Şu şekilde hesap edelim karıştırmamak için. Şurada en son ilmeğimiz ne gelmiş? Ters. Bu şekilde ters düz ters düz ters düz hesap ederekten ben daha önceden pardon hesap etmiştim. Benim buradaki ilmeğim ters geliyor. 6 ilmekten sonra ters ilmeğimi örüyorum ve düz. Yine bir düz bir ters olaraktan örüyoruz. Sonda 6 tane haroşamıza gelene kadar. Şöyle odaklanamıyor. Şöyle yapacağım yeleğimi. Evet, son ilmeğim ters gelmişti. Şimdi buradan devam ediyorum. Aynı şekilde bir düz bir ters olarak da sıramın sonuna geldim. Son lastiğimi ördüm. 2, 4, 6 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi örgümün ters yüzüne geçiyorum.
Yine başta ve sonda 6 tane ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimiz lastik. 2 4 5 6. Burada ilmeğim ters geldi, ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Aynı şekilde lastik örgüme devam ediyorum. Bu kısım da bu şekilde örülecek. Sıra sonundayım. Yine aradaki lastik örgülerimi ördüm. Şöyle son ilmeğim düz gelmiş. Düz örüyorum. 2 4 6 tane ilmeğimi yine düz olarak örüp haroşamı yapmış oluyorum. Bir farklılık yok arkadaşlar. Bütün bu lastik bölümü bu şekilde örülecek. Başta ve sonda 6'şar haroşamız ve aradaki ilmeklerin tamamı lastik örgü olarak örülecek. Yine şuradan birazcık daha göstereyim. 4 5 6 ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğim ters gelmiş. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Lastik örgüm oluşmaya başladı. Bu şekilde. Bakın lastik örgüler oluşmaya başladı. Şurada göstereyim, daha iyi anlayacaksınız. Şöyle. Şimdi buradayız. Şimdi şu kısmı örüyoruz. 3 haroşadan sonra lastik örgümüze başladık. Başta ve sondaki 6 haroşamızı örüyoruz ve aradaki lastik bölümünü öreceğiz. Şimdi ben bu daha küçük bir yelek olduğu için daha az sıraları, buradaki haroşaların sayısı daha az. Ben bundaki lastik bölümünü bitirdikten sonra kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. İliğimizi istediğimiz genişlikte açabiliriz arkadaşlar. Burada ben 8 haroşadan sonra iliğimi açmışım. Bunda da bakacağım kaçıncı haroşadan sonra açacağıma. Bunda biraz daha şu lastik kısmını fazla yapacağım. Bunu biraz daha büyük ördüğüm için arkadaşlar. Yine videomu açınca kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi ben bu lastik kısmını örüp geliyorum. Yaka kısmından sonra lastik bölümünü ördüm. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra haroşa örgü ördüm. 2 4 6 8. haroşamda da ikinci iliğimi açtım. Şimdi şu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Ön parçayı, lastik bölümünü ördükten sonra düz kısma geçeceğiz. Yani ön yüzde ilmeklerimizi düz, arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Başta ve sonda haroşalarımız yine şöyle aşağıya kadar devam edecek. Şimdi ben bir iki sıra göstereceğim. Dört, 5, 6. Bunlar yine ilik düğme bölümü haroşalarımız. Ön yüzdeyim. Haroşalarla birlikte bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Lastik örgümü burada bitirmiş oluyorum. Şimdi örgümün ters yönüne geçtim. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani başta ve sonda 6 ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimiz ters tarafta ters olarak örülecek. 3 6 ilmeğimi düz ördüm. Ters tarafta sonda 6 tane ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Haroşalarımızı yapmış oluyoruz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar şurada olduğu gibi
Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzde ise başta ve sondaki ilmeklerimizi düz, aradaki ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şimdi arkadaşlar, şu arka kısmı başlangıçtan itibaren lastik kısmına kadar kaç sıra haroşa ördüysek buraya kadar, bu ön parçada da lastik bitiminden itibaren aşağıya kadar aynı sayıda örüyoruz. Şöyle burayı da göstereyim. Şöyle oyuntulu bir şekilde oldu arkadaşlar. Sayıyı o şekilde ayarladık. Şimdi ben bu ön parçanın alt kısmını öreceğim. Kesme bölümüne gelince nasıl kesme yaptığımı yine videomu açıp göstereceğim. Ön bir parçamı bitirdim. Şu lastik kısmından etek ucuna kadar arka parçada kaç sıra ördüysem aynı burada da o sayıda ördüm. Şimdi kesmeleri yapacağım. Şöyle etek ucunda aynı arkada olduğu gibi 4 sıra haroşa ördüm. Kesmelerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bir kez örüyorum. Bir kez daha örüyorum. İkinci ördüğümü birinci ördüğümün içinden geçiriyorum. Örüyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde odaklayayım. Yine bir tane örüp diğerinin içinden geçiriyoruz. Kesmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Çok sıkmayalım, çok da gevşek bırakmayalım. Çok sıkı keserseniz etek ucunda toplanma olur. O yüzden normal bir şekilde örüyormuş gibi kesiyorum. Örüyorum, diğerinin içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde keselim. Daha sonra diğer ön parçamızı yapmaya başlayacağız. Sıra sonuna geldim. Son kesmelerimi yapıyorum. Şöyle en son kesmemi yapıyorum. Burada kesmemi yaptıktan sonra ipimi uzunca bırakacağım. Daha sonra kenar dikişlerini yapmak için şöyle şişimi alıyorum bir kenara. Şöyle biraz uzunca bırakacağım yeteri kadar. Evet. Kesmemiz de bitti. Şu ipin içinden geçirip burayı sağlamlaştırıyorum. Evet. İpimi daha sonra düzeltirim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Ön parçamızın nasıl olduğunu. Şöyle. Kenarlardan dikişlerimiz olacak. Haroşa dikişimizi yapacağız. Haroşa dikişi kanalımda mevcut arkadaşlar. Nasıl dikildiği, yeleğimizin bir bütün olarak gözükmesi için haroşa dikişi yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi diğer ön parçaya başlayalım. Burayı daha önce ben ilmek tutucuyla toplamıştım. Şimdi bunları şişime alacağım, ilmeklerimi. Şöyle iğnemi açayım. Şimdi bunları teker teker ilmeklerimi şişime alıyorum. Siz de iple topladıysanız ya da diye başka bir şişle topladıysanız şişinizde devam edebilirsiniz. İpinizden de bu şekilde benim gibi şişinize geçirebilirsiniz. Şöyle tamamını alayım. Evet, tamamını aldım. Şimdi arkadaşlar örgümüzün iç tarafından devam edeceğiz. Yani bu tarafa gideceğiz. O yüzden ben şişimi bu şekilde çekiyorum. Misinalı şiş olduğu için. Şimdi iç taraftayım. Örgümün tersindeyim. İpimi alıyorum.
Şimdi örmeye başlıyorum. Aynı burada yaptığımız gibi kenarlarda 6'şar tane ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimiz yine eee, pardon, ne diyeceğimi de unuttum. Aradaki ilmeklerimiz de lastik olarak devam edecek. Şimdi örmeye başlayalım. İki, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ördüm. Zaten burası belirgin devam ediyor. İlmeklerimin nasıl geleceği, lastik örgüme başladım. Bir düz bir ters olarak diğer parçada nasıl yaptıysak arkadaşlar, bu parçayı da öndeki yaka artırmalarına gelene kadar aynı şekilde öreceğiz. Kenardaki 6 haroşamız, aradaki lastiklerimiz. Yine ben birkaç sıra öreceğim. 5 ve 6 tane kenar haroşa ilmeği. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burada bir farklılık yok ama ben yine de göstermek istiyorum. Örgü bilmeyen arkadaşlar kafası karışabilir. Yine 6 tane ilmeğimi, yani haroşalarımı örüyorum. Ve aradaki ilmeğim düz gelmiş. Aradaki lastik örgülerim. Bu sıramı da bitirip anlatarak göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bitirelim sıramızı. Sıramızın sonuna geldik zaten. 6 7 son ilmeğim ters geldi ve 6 haroşam, 6 ilmek haroşam örüyorum. İkinci sıramı da bitirmiş oluyorum. Şu başta başlattığım ilmeğimi şöyle hafif çekiyorum. Bunu daha sonra burada tığ yardımıyla sabitleyeceğim. Şöyle çekelim. Orası boşluk kalmasın. Şöyle çektim. Evet. Bunu daha sonra tığla şu aralardan ters tarafa alıp gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi şişimi bu tarafa aldım ve diğer ön parçamı örmeye başladım. Şimdi başta ve sonda 6'şar haroşamızı örelim. Aradaki lastik ilmeklerimizi örelim. Aynı bunda olduğu gibi arkadaşlar. Şu 4 haroşadan sonra yaka artırmasına kadar kaç sıra haroşa örgü ördüysek bunu da o şekilde örelim. Yaka artırmasına gelince tekrar videomu açacağım. Yaka artırmalarına kadar ördüm. Aynı bunda yaptığımız gibi şu kısmı ördüm. Şimdi yakanın artırmalarını yapacağım. Örgümün ters tarafındayım. Şimdi ters taraftayken artırmamızı yapacağız yakada. Yine 20 ilmek artıracağız. Burada 26 ilmeğimiz var. 20 ilmek artırıyoruz. Diğer tarafta nasıl arttırdıysak burada da aynı şekilde artırıyoruz. Şu iki ilmeğin arasından ipimi geçiriyorum. Şu şekilde takıyorum. Tekrar geçirip takıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çıkaracağım. Toplamda 20 ilmeğimi burada çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Son ilmeğimi de çıkardım. Şimdi burada 46 tane ilmeğimiz oldu. Bu şurada olduğu gibi arkadaşlar haroşalarımızı yapacağız. Şuraya kadar 6 haroşayla birlikte 26 ilmeğimizi haroşa olarak yapacağız. Bu kısmı yine aynı lastik tekrar haroşa
Bu şekilde devam edecek. Diğer tarafta nasıl yaptıysak bunu da aynı şekilde yapacağız. Şimdi örmeye başlıyorum. Burada 26 ilmeğimizi haraşo yapmış oluyoruz. Baştaki 6 haraşo ile birlikte, yani şuradaki haraşo ile birlikte. Aynı diğer taraftaki işlem, yani bir farkı yok arkadaşlar. Diğer tarafta nasıl yaptıysak yakayı aynı burada da yapıyoruz. Sadece farklılık, öbür yaka artırmamızı ön yüzde yapmıştık. Bu yaka artırmamızı ters yüzde yapıyoruz. Sadece farklı olan bu. Diğer her şeyi aynı şekilde örülecek. Yine ben buralarda gösteriyorum. Toplamda burada 26 ilmeğimi haraşo yapmış oluyorum. Haraşolarımı yaptım. Şimdi lastik örgüme geçtim arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Bir düz bir ters olarak yine bu aradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi burada videomu kapatıyorum. Yine bu kısmı 3 sıra haraşo yapalım. Lastik örgümüzü ve buradaki haraşomuzu örelim. Tekrar şu bölüme geldiğim zaman arkadaşlar, şu bölüme geldiğim zaman videomu açacağım. Buradaki nasıl, yani nasıl ördüysek bu parçayı bu şekilde, burayı da aynı şekilde öreceğiz. 3 sıra haraşomu ördüm. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Başlarda 6'şar haraşomuz, aradaki lastik örgümüz. Dediğim gibi öbür parçayla bu parçanın hiçbir farkı yok. Şöyle göstereceğim ben yine de kafanız karışmaması için. 3 5 6 tane haraşom, lastik örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Şöyle şurayı hızlıca geçeceğim. Şu başta 6 tane ilmeğimiz kalana kadar şu ara kısmı lastik örgü yapıyoruz. 2 tane daha yapıyorum. Düz yaptım. Ters ve düz. 2 4 6 tane ilmeğim kaldı. Bunların hepsini düz olarak, yani haraşo olarak örüyorum. Bu kısım aşağıya kadar haraşo olarak devam edecek. Şimdi arkadaşlar şöyle yereğimizi bir düzeltelim. Bu şekilde düzelteceğim. Şimdi arkadaşlar bu parçayı, şu lastik kısmını örelim. Daha sonra düz örgüye geçeceğiz. Aynı bu parçada kaç sıra ördüysek şu yan haraşolarımızı, yaka haraşolarımızı o şekilde bunu da örelim. Bu parçamızı da o şekilde örelim. Daha sonra yan dikişlerini yapalım arkadaşlar. Bu yan dikişlerin yapılışı kanalımda mevcut. Haraşo dikişi olarak yüklemiştim daha önce videosunu. Şöyle haraşolarımızı dikerek bir bütünmüş gibi oluyor diktiğimiz zaman, haraşo dikişini yaptığımız zaman. Oradan videoya bakıp siz de benim gibi hiç bir dikiş izi olmadan örgünüzü dikebilirsiniz. Şimdi ben bunu bitireceğim. Tekrar yeleğim bittikten sonra videomu açacağım. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerini diktim arkadaşlar. Yan dikişlerini de yaptım. Haraşo dikişi kanalımda var demiştim. Oradan bakıp siz de yapabilirsiniz dikişlerinizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı bir yelek oldu. 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte oldu. Daha küçük yapmak istiyorsanız videomun başında dediğim gibi daha küçük örülüşü kanalımda var.
Yani şu yeleğim. Siz de o videoya bakıp sayılarını daha küçük de yeleğinizi örebilirsiniz. Evet, yeleğim bitti. Artık videomu kapatabilirim. Videomu kapatmadan önce sizden ricam, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Rahatlıkla abone olabilirsiniz. Eğer bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.